Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle ışıl ışıl bir hırka yapıyor olacağız. Gayet kolay düz parçalardan oluşuyor. İpimizin yapısı gereği çok güzel ve şık bir hırka olmuş oldu. Ben crop çalıştım. Düz parçalar olduğu için istediğiniz boyutta rahatlıkla devam ederek uzatabilirsiniz. Bu tamamıyla benim isteğime, kendime göre ayarlamış olduğum bir boyut. 36 beden için geçerli. Beden büyütmesi de aynı şekilde kendi bedeninize göre ayarlama yapabilirsiniz. Gayet güzel, şık oldu. Bir düz bir ters lastik şeklinden oluşuyor tüm örgümüz. Video içerisinde ayrıntılı bir şekilde gösteriyor olacağım. Yine iplerimden de başlangıçta bahsediyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da hala takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilir. Orada yaptıklarınızı beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Yapılışına geçmeden önce iplerimden bahsetmek istiyorum. 2 tane ipin karışımından oluşuyor. Bir tane pullu ipimiz var. Bir tane de parlak simli ipimiz var. Ben ikisini karıştırıp yaptım. Dilerseniz bir tanesiyle yapabilirsiniz. Yani bu Stars parlak ipiyle de yapabilirsiniz. Arada pul görünümü olsun diye ve pul farkındaysanız farklı renklerde olduğu için bu şekilde 2 ipi kombinleme yaptım. İplerimin linkini sizler için açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Tıklayıp inceleyebilirsiniz. Farklı renk seçeneklerinde bulunuyor. Ben siyah tercih ettim. Siz de kendi renginizle hırkanızı oluşturabilirsiniz. Şimdi buradaki Stars ipimden toplamda 7,5 yumak kullandım. Diğer Galaxy ipimden ise 4 yumak yeterli oldu. Elimde çok az miktarda iplerim kaldı. Benimle birebir aynı ölçülerde çalışacaksanız yeterli olacaktır. Vermiş olduğum ip miktarı. Burada 2 tane aslında misinalı şiş kullandım. İlla ki misinalı şiş kullanmanız gerekmiyor. Sadece bu boyun lastik kısmında misinalı şişe ihtiyacınız var. Video içerisinde daha detaylı aktarım yapabilmek için diğer türlü düz şişleri kullanmak birazcık işimi zorlaştırıyor. O yüzden misinalı şiş tercih ettim. Buradaki misinalı da birazcık uzun tercih etmelisiniz ki bu boyun lastiğinin tamamını kavrayabilsin diye. 3.25 milim şiş kullanıyorum. Dilerseniz bulamayabilirsiniz. Ara bir numara olduğu için bulmakta zorlanabilirsiniz. 3.5 numara şiş de sizler için uygun olacaktır. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Şimdi ben parçalarımı tamamlayıp geldim. Sizlerle ön gövde kısmının başlangıcını yapıyor olacağız. Çünkü ön gövde kısmında düz parça halinde devam etmiyoruz. Kesme işlemi, eksiltmeler yapacağımız için ön gövde kısmının anlatımını yapıyor olacağım video içerisinde. Başlangıçta nasıl yaptığımdan bahsetmek istiyorum. Öncelikle sırt kısmıyla başlıyoruz. Burada ben crop bir hırka yapmak istedim. Çünkü yüksek bir etek ya da pantolon üzerine kullanacağım için yüksek bel benim için crop hırkalar daha kullanışlı oluyor. Burada boy ayarlamasını kendinize göre ayarlama yapabilirsiniz. İlla ki benimle birebir aynı ölçülerde çalışmak zorunda değilsiniz. Düz parça olduğu için zaten aynı şekilde devam ederek boy uzunluğunu arttırma yapabilirsiniz. Burada sırt kısmı için 110 tane zincir çektim. S beden 36 beden için geçerli. Lastik çalışması yaptığımız gibi bir düz bir ters örgü yaparak devam ettim. Siyah renk olduğu için şu an çok net göremiyorsunuz ama bu aynı şekilde bence M beden için de uygun olacaktır. Çünkü esneme yaptıkça bakın bu şekilde açılan bir parça yapmış oluyoruz. Ve burada istediğimiz boyuta ulaşana kadar devam ediyoruz. Şimdi ölçümü paylaşmak istiyorum. Genişliğini ölçtüğümde 44 santim. Uzunluğunu ölçtüğümde ise 36 santim uzunluğunda parçamızı tamamlamış oluyoruz. En son kesme işlemi yaparak ilmeklerimi toparlayıp bitirdim. Sırt kısmını ayarladıktan sonra kol kısmı için başlangıcınızı şu şekilde yapabilirsiniz. Her videomda kısaca bahsediyorum. Kol ayarlamasında kendinize göre ayarlama yapmanız için. Sırt kısmını çalıştık. Kol için de aynı şekilde başlangıç yapıyor olacağız. Düz parça yapıyoruz. Bu şekilde sırt kısmını kolunuz üzerine yerleştirdiniz. Örneğin şurası geldi. Bakın tuttunuz. Burası sizin kol genişliğiniz için yeterli bir uzunluk. Buradaki ilmek sayısını sayıyorsunuz ve ona göre kol için başlangıç yapıyorsunuz. Ben bu şekilde ayarlama yaptığımda 75 tane ilmek benim için yeterli oldu. Bakın yine aynı şekilde 2 parça 75 ilmek başlangıç yaptım ve bir düz bir ters lastik örgüsüyle devam edip 2 parçamı tamamlayıp geldim.
Burada da ölçümü sizlerle paylaşmak istiyorum ama tamamıyla az önce bahsettiğim gibi kendi kolunuza göre kolaylıkla ayarlama yaparsanız daha iyi sonuçlar elde edersiniz. Bakın bu şekilde ölçtüğümüzde 25,5 santim genişliğinde, uzunluğu ise 37 santim uzunluğunda 2 tane parçamızı yapıp geliyoruz. İstediğimiz boyuta ulaştıktan sonra da ilmeklerimizi toparlayıp parçamızı tamamlıyoruz. Bakın 2 tane kol kısmı için bu şekilde düz parçamızı çalışıyoruz. Şimdi sıra geldi ön gövde kısmına. Ön gövde kısmı birazcık farklı. Az önce de bahsettiğim gibi video içerisinde bakın ben bir tanesini yaptım. Diğer kısmını beraber yapıyor olacağız. Video içerisinde ayrıntılı bir şekilde bahsediyor olacağım. Burada istediğimiz uzunluğa ulaşana kadar devam ediyoruz. Herhangi bir eksiltme yapmadan düz örgümüze devam ediyoruz. Ön gövde kısmı için 53 tane ilmek üzerine başlangıç yapıyoruz. 53 tane ilmek, arka gövde kısmına göre bir ayarlama yaptım aslında. Arkadaki ilmek sayınız daha fazla olacaksa eğer ön gövde kısmınızda da ilmek sayınız biraz daha fazla olmalı. Bu tamamıyla sırt kısmıyla eşit orantıda olması gerekiyor. Şimdi ben de 53 tane ilmek olarak başladım. Çünkü lastik kısmı yapacağım. Küçük bir lastik gideceğiz. Toparlamak için, görüntü olarak düzgün gözüksün istediğim için. O yüzden 53 tane ilmek üzerine başladım. Belli bir kısım devam ettim. Herhangi bir eksiltme yapmadan. Onun devamında 6 tane kesme işlemi yapıyoruz. Ama şu şekilde her 5 sırada bir kesme işlemi yaptım. Toplam 6 tane kesme işlemi yaptıktan sonra belli bir kısım daha düz örgüme devam ettim. Herhangi bir kesme işlemi yapmadan ve devamında ilmeklerimi toparlayarak artık parçamı tamamlamış oldum. En son parçalarımızın dikme işlemini beraber yapıyor olacağız. Ama burada sizinle beraber gövde kısmının başlangıcını yapalım. Öncelikle İpimi 2 kat halinde bakın bu şekilde birleştirdikten sonra belli bir kısmını yumaktan ayırıyorum. Herkesin ilmek atma şekli farklı olabilir. Ben en kolay haliyle nasıl ilmek atıyorsam onu göstereceğim sizlere. Burası yumaktan gelen kısım. Burası da ayırmış olduğum. İpimin ortasına elimi bu şekilde yerleştiriyorum ve şöyle bir halka yaptım. Yapmış olduğum halkayı şişime geçiriyorum. Burada 2 ilmek gibi gözüküyor ama bunu bir tane ilmek olarak kabul ediyoruz. Bir tane ilmeğimi attıktan sonra tekrardan bakın döndürdüm. Burada parmağıma dolamış olduğum ipi alıyorum. Şişe taktım. Fazla olan ilmeğimi çekiyorum. Döndürdüm. İlmeğin üzerine attım ve şişe takıyorum. Çektim. Döndürdüm. Şişime takıyorum ve ipimi çekiyorum. Ve bu şekilde toplamda 53 adet ilmeğe ulaşana kadar devam ediyoruz. 53 tane ilmeğimizi attıktan sonra sonda kalan ipimizi şu şekilde bir tane düğüm atarak kapatıyoruz. Daha sonrasında ilk ilmeğimi şişimi geçiriyorum ve ipimi arkada düz örgümü yapıyorum. Şimdi benim ilmek alma şeklim biraz farklı ama burada modelle alakası yok. Bunu başlangıçta belirtmek istiyorum. İkinci ilmeğimi ipimi öne aldım. İpim önde, ters ilmek. İpimi arkaya aldım. Düz ilmek. İpim önde. İpim önde. Ters ilmek. İpim arkada. Düz ilmek. Ters. Düz. Ters. Ve düz şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Son ilmeğimi de düz örgü yaparak sıramı tamamladım. Örgümün diğer kısmına dönüyorum. Siyah renk olduğu için tam net göremiyor olabilirsiniz. İlk ilmeği örmeden şişime aktardım. Bu her zaman bu şekilde ilk ilmeği örmeden şişimize aktarıyor olacağız. İkinci ilmeğim düz ilmek olduğu için düz ilmek, ters ilmeği ters ilmek. Düz, ters, düz, ters,
düz şeklinde sıra sonuna kadar, yani bir alt sırada ne yaptıysak onun aynısını yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Daha sonra örgümüzü döndürüyoruz ve bir sıranın başlangıcını yapıyoruz. Yine ilk ilmeğimizi örmeden şişimize aktarıp devamında ne görüyorsak onun aynısını yapıyoruz. Bu şekilde istediğimiz boyuta ulaşana kadar devam edip geliyorum. Şimdi ön gövde kısmı için istediğim uzunluğa ulaştım. Buna sırt kısmına göre ayarlama yapabilirsiniz. Burada eksiltmeler yapıyor olacağız. Şu anda ölçü olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü ipimin yapısı gereği sıra sayısı saymam mümkün değil. 19,5-20 santim uzunluğunda tamamladıktan sonra birinci eksiltmemizi yapıyor olacağız. Hemen böyle başlangıçtaki ilk ilmeğimi herhangi bir eksiltme yapmadan tığıma aktardım. İkinci ilmeğimi, birinci ilmeğim ters, ikinci ilmeğim düz olduğu için 2 tane ilmekten şişimi geçiriyorum ve tek seferde çekerek arkadan düz bir eksiltme yapıyorum. Devamında ters, düz, ters şeklinde devam ediyorum ve bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Şimdi bir tane eksiltme yaptık. Üzerine 5 sıra boyunca herhangi bir eksiltme yapmadan devam edip gelelim. 6. sıramıza yine beraber eksiltme yapıyor olacağız. 5 sıra boyunca herhangi bir eksiltme yapmadan devam edip geldim. Şimdi bu eksiltme yapmış olduğumuz noktaya bir tane ilmek belirleyici takarsak daha net görebiliriz. Diğer türlü her seferinde nerede eksiltme yaptım acaba diye bakıp kontrol etmek zorunda kalıyoruz. Çünkü ipin yapısı gereği bunu göremiyoruz. 5 sıra devam ettim, geldim 5. sıramı tamamladım. 6. sıramın başlangıcını yapıyorum. İlk ilmeğimi yine örmeden şişime aktardım. İkinci ilmeğimde bakın düz ilmek, 3. ilmeğim ters ilmek. Burada ters eksiltme yapacağım. İkinci ilmeğimize bakıyoruz. İpimi öne aldım. 2 tane ilmekten şişimi geçiriyorum. İkisini tek seferde çekerek eksiltmemi yaptım. Ve ikinci eksiltmemi yapmış oldum. Yandaki ilmek düz, diğer ilmeğim ters, düz, ters şeklinde devam ediyorum. İkinci eksiltmenin devamında 5 sıra boyunca gidip geliyoruz. Yine 6. sıramızda bir tane eksiltme yapıyoruz. Bu hep bu şekilde devam edecek. Ta ki istediğimiz eksiltme uzunluğuna ulaşana kadar devam ediyoruz. Şimdi toplamda 6 tane eksiltme yaptım. Size nasıl eksiltme yapacağımdan bahsetmiştim. Ve şu anda şişimde 47 tane ilmeğim kaldı. 53 ilmekle başlamıştık. 47 tane ilmeğimiz kaldı. Buradan sonra düz bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi sırt kısmınızda ölçüm yapıyorsunuz bu noktada. Şöyle sırt kısmını elimize aldık. Şöyle yerleştiriyoruz. Baktım ki bakın üst kısmında bu kadar daha boşluğumuz var. Burada herhangi bir eksiltme yapmadan dümdüz ilerliyoruz. Önemli olan sırt kısmı ile ön kısmını, ön gövde kısmımızı yani eşitlememiz gerekiyor. Şimdi buradan herhangi bir eksiltme yapmadan arka gövde kısmı için eşit uzunluğa ulaşana kadar devam ediyorum. Hemen bakın. İlk ilmeğimi şişime örmeden aktardım. İkinci ilmeğim düz ilmek düz, ters, ters şeklinde ne görüyorsak birebir aynısını yaparak devam ediyoruz. Şimdi burada istediğimiz uzunluğa ulaştıktan sonra ne yapıyoruz? Tüm ilmeklerimizi kesme işlemi yaparak artık tamamlıyor olacağız. Nasıl bir kesme işlemi yapıyoruz? 2 tane ilmekten şişimi geçiriyorum. İpimi arkada düz kesme işlemi yapacağım. 2 tane ilmeğimi tek ilmek olarak çektim. Çekmiş olduğum ilmeği şişime takıyorum ve yanına bir ilmek daha ilave ederek çekiyorum. Şişe taktım. Yanına bir tane daha ilmek aldım ve ikisini beraber çektim. Bakın çekmiş olduğum şişimde takıyorum. Yana bir tane daha ilmek alıyorum. 2 tane ilmeği tek seferde çekiyorum. Bu şekilde sıra sonunda sadece bir tane ilmeğimiz kalana kadar devam ediyoruz. Sıra sonunda şişimde bir tane ilmeğim kaldı ve buradaki şişimde de bir tane ilmeğim var. Aktardım. 2 tane ilmeği tek seferde çektim. Ve bir tane çekemedim. Hemen bir tane zincir çekiyorum ve ipimizi burada
keserek artık ön gövde kısmını parçamızı tamamlamış olduk. Şimdi bu ipin yapısı gereği ön veya arka kısım diye bir şey yok. Bakın iki tarafta aynı şekilde gözüküyor. O yüzden yine aynı şekilde bir tane daha parça çalışıp geliyoruz. Diğer gövde kısmımız için, diğer yan kısım için bir tane daha parça yapıyoruz. Daha sonrasında sıra geliyor birleştirme işlemine. Şimdi tüm parçalarımızı tamamlayıp geldikten sonra ne yapıyoruz? Birleştirme işlemine geçiyoruz. Nasıl bir birleştirme işlemi yapacağız? Dikerek birleştiriyor olacağız. Öncelikle omuz kısımlarının birleştirmesini yapalım. Şimdi düz bir dikiş yapacağımız için nasıl yerleştirme yapacağımızdan bahsetmek istiyorum sizlere. Sadece bu şekilde yerleştiriyorum bakın. Buradan başlangıç yapıyoruz. Uygun iğnemizi, ipimizi taktıktan sonra buradan omuz kısmından başlayarak dikme işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Daha sonra diğer omuzun dikme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde parçalarımızı birleştirdikten sonra kol kısımlarını dikmemiz gerekiyor. Kol kısımlarımız açık bir şekilde düz parçalar halinde olduğu için kol kısımlarının dikmesini, yani şuradan dümdüz dikerek kol şeklini veriyoruz. Daha sonrasında gövde kısmına sabitlemeyi beraber yapalım istiyorum. Çünkü burada hem kolu birleştireceğiz hem de gövde kısmının dikme işlemini yapacağız. O yüzden şimdi parçalarımı bu şekilde birleştirip geliyorum. Daha sonra görüşelim. Şimdi size bahsettiğim gibi omuz kısımlarını birleştirdim. Geldim. Hatta diğer taraf gövde kısmını da birleştirdim. Deneyebilmek için şu an örgümün ters kısmındayız. Zaten iki tarafı da aynı şekilde gözüküyor. Ama en son dikme işlemi yaptığımız kısmı değil de iç kısımda kalan bölümü örgümüzün ön kısmı olarak kullanacağız. Şimdi hiç çevirmeden bakın. Kolu da tersten dikme işlemi yapıyoruz. Şu an örgümüzün dikiş yaptığımız bölümündeyiz. Nasıl bir dikme işlemi yapacağız? Buraya nasıl sabitleyeceğiz? Dikme işlemi yaptığım nokta bakın burası. Burası kolumuzun alt kısmına gelecek şekilde bir yerleştirme yapıyoruz. Parçalarımı birbirine eşitledim. Bu şekilde yerleştirme yaptıktan sonra bakın şuraya denk geliyor. Öncelikle denk gelen boşluktan iğnemi geçiriyorum. Buraya bir başlangıç yapıyorum bu şekilde. Daha sonrasında şurası bizim kol kısmını yerleştirip dikme yapacağımız nokta. Bu altta kalan kısım ise bizim dikme işlemi yaparak gövdeyi tamamlayacağımız nokta. Şimdi bu parçamı elime aldım. Buradan başlangıcımı yapıyorum. Ve karşılıklı dikme işlemimi gerçekleştiriyorum. Bakın buradan dikmeye başlıyoruz beraber. Şimdi buradan dikmeye başladık. Dönerek bakın şöyle dönüyorum. Diğer tarafta da yine dönüp dikme işlemi başlangıç noktama kadar devam ettiriyorum. Şimdi kol altı kısma kadar geldim. Yani başlangıç noktamıza kadar geldik. Buradan herhangi bir ip kesme işlemi yapmadan bakın gövde kısmına doğru dikmeye devam ediyorum. Ta ki şurada son noktama kadar dikme işlemimi gerçekleştiriyorum. Şimdi dikme işlemini tamamladım geldim. Tüm dikme işlemimizi tamamladıktan sonra bakın gayet güzel oldu. Şu an örgümün ön kısmını çevirdim. Dikiş işlemi iç kısımda kalmış oldu. Bu şekilde tamamladıktan sonra ben gövde kısmına lastik yapmayacağım. Sadece bu ön kısmına bakın buradaki şerit hani daha böyle güzel gözüksün istediğim için, daha düzgün bir yapıda olsun istediğim için bu kısma lastik yapıyor olacağız. Nasıl yapacağız? Tığ ile ilmekler ilave edeceğiz şişimize. Daha sonra da örme işlemi yaparak lastiği tamamlayacağız. Aynı şekilde düğme yerleştirme yapacağımız için ilik açma işleminden de bahsediyor olacağım. Şimdi burada tığda bir tane zincir çektim. İlmeğimi bıraktım. Burada birinci boşluğundan tığımı geçiriyorum ve ipimi üste çektim. Buradaki boşluktan çıkardım. Daha sonrasında yandaki boşluğa geliyorum. Bakın hiçbir boşluk atlamadan hemen yandaki boşluğa geldim. Bir tane ilmek, yandaki boşluğa geldim. Bir tane ilmek çıkartıyorum. Burada boşluklar kendini gösteriyor zaten. Sırasıyla tüm boşluklardan ilmek çıkartarak bakın buradan başlangıcımı yaptım ya şimdi. Buradan devam ediyorum. Sırt kısmına dönüyoruz. Ense kısmına. Daha sonra diğer taraftan bu noktaya kadar ilmeklerimi toparlayıp geliyorum.
Şimdi tüm ilmeklerimizi şişe toparladıktan sonra bakın ben burada 3 tane noktaya ilmek belirleyici taktım. Bunu bir üst sıramızda bahsediyor olacağım. Bu kısımlarda ilik açma yapıyor olacağız. Yani düğme için boşluklar oluşturuyor olacağız. Şimdi ilk sıramızı gidip gelelim. Daha sonrasında beraber ayrıntılı bir şekilde gösteriyor olacağım. İlk ilmeğimden şişimi geçiriyorum ve ipim ipim arkada düz ilmek olarak ördüm. Yandaki ilmeğe geldim, ipimi öne aldım, ters ilmek, ipim arkada düz, ipim önde ters, ipim arkada düz. Yani modelimiz boyunca yaptığımız gibi bir düz bir ters lastik örgümüze devam ediyoruz sıra sonuna kadar. Sonra yine aynı şekilde dönüşümü sağlayıp geliyorum. Bir alt sırada ne yapmışsak bir üst sırada onun aynısını yapıyoruz biliyorsunuz ki. Sıramı tamamlayıp geldikten sonra bir kez daha başlangıç yapıyorum. Buradaki ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar geldim. Burada boşluk oluşturacağız düğmelerimiz için ama nasıl yapıyoruz? Bakın sırada ters düz ilmeğim var. İlk ilmeğimizin ters olması önemli. Siz de buna göre bir ayarlama yapabilirsiniz. Şimdi ben 3 tane düğmem olduğu için 3 tane bakın ilmek belirleyici taktım. Hangi noktaya yapmak istiyorsanız düğmelerinizi ona göre ayarlama yapabilirsiniz. Bu arada rengi siyah olduğu için ve parlak bir ip olduğu için tam net göremeyebilirsiniz. Bu şekilde boşluk oluşturma, ilik açma videosunu daha detaylı izlemek isterseniz açıklama kısmına linkini bırakıyor olacağım. Çünkü daha açık bir renkle daha detaylı görmek isterseniz linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Siz de aynı şekilde hırkanıza uyarlama yaparak boşluk kısmını oluşturabilirsiniz. Şimdi elimden geldiğince göstermeye çalışacağım sizlere. Düz ilmeğimi ördüm. Devamında ters ve düz ilmeğimiz var. Burada bir tane ilmek ilave ediyorum. Bakın doladım. İpim arkadaydı. Üzerinden doladım. Bir tane ilmek ilave ettim. Devamındaki ilmeğim ters ilmek, ikinci ilmeğim düz ilmek. Düz örgü yapacağımız için ipimin arkada olması gerekiyor. Buradan ipimi arkaya attım. Daha sonrasında bakın ters ilmeğe herhangi bir batma işlemi yapmadan düz ilmek ve ters ilmek ikisini birden şişimi geçiriyorum ve ipim arkada düz örgümü yapıyorum. Burada bakın bu şekilde bir boşluğumuz olmuş oldu. Şimdi devam ediyorum. Ters, düz, ters, düz, ters, düz şeklinde. Düz ilmeğimi ördüm. Devamında bakın yine ters ve düz ilmeğim var. Burada ilmek belirleyicim var. Şimdi aradaki ilmek sayısını eşitledim ben kendime göre. Daha sonrasında nasıl ilmek ilave ediyoruz? İpimi bakın tığımın üzerinden, şişimin üzerinden bir kez attım. Bir tane ilmek ilave ettim ama ipimi arkaya almam gerekiyor. Şöyle bir kez daha ipimi atıyorum. Ters ilmeğimi ellemeden öncelikle düz ilmekten şişimi geçiriyorum ve ters ilmekten de geçirip ikisini tek seferde şöyle çekemedim iki ipimi birden. İkisini tek seferde çekiyorum. Bu şekilde arada hem boşluk hem de ilmek ilave etmiş oluyoruz. Şimdi diğer ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar modelime aynı şekilde devam ediyorum. En son düz ilmeğimi ördükten sonra yine devamında ters ve düz ilmek şeklinde sırasıyla devam ediyor. Burada şöyle ipimi öne doğru alıp bir tane ilmek ilave ediyorum ve arkaya atmam için bir kez daha döndürdüm. Üzerinden iki kez döndürmüş oluyoruz aslında. Ters ilmeğimi atlıyorum düz ilmekten ve daha sonrasında düz ilmeğin yanında ters ilmeğimden de bakın şişimi geçiriyorum. İpimi arkada tek seferde çekiyorum. Üçüncü boşluk kısmımı da yapmış oldum. Devamında aynı şekilde modelime devam edip sıramı tamamlıyorum. Hemen son ilmeğimi de ördüm ve sıramı tamamladım. Örgümüzün diğer kısmını döndürüyoruz. Bir üst sıranın başlangıcını yapıyor olacağız beraber.
İlk ilmeğimi örmeden aktardım. Devamında ters ilmek, ters, düz, ters, düz. Son ilmeğim ters ilmek. Şimdi burada bir tane, bakın 2 tane ilmek ilave etmiştik ya. Bir tane ilmeğimi, şöyle ilmeğimi kaçırdım. Bir tane ilmeğimden, boşluktan şöyle şişimi geçiriyorum ve ikisini tek seferde çektim düz ilmek olarak ve ikinci ilmeğimi bıraktım. Devamında ters, düz, ters, düz şeklinde diğer ilmek belirleyicim olduğu noktaya kadar devam ediyorum. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bu boşluk kısmını tam net göremiyor olabilirsiniz. Çünkü 2 tane ip aynı anda ördüğüm için çekerken birazcık beni zorluyor. Çünkü arada yeni ilmek ilave etmiş oluyoruz ve sıkı olduğu için beni zorluyor. Şimdi burada eksiltme yapmış olduğum 2 ilmeği beraber çekmiştik ya, ters ilmeğime geldim. Öndeki düz ilmek arkada ters ilmek olarak gözüküyor ve ördüm. Şimdi bakın burada 2 tane ilmeğim var, ilave yapmış oldum. Birinci ilmekten şöyle şişimizi geçirelim. Birinci ilmekten şişimi geçirdim. İpimi arkada düz yaptım. Çünkü en son ters ilmek yapmıştık. Düz ilmeğimi yaptıktan sonra bakın ikinci ilmeğimi boşa bırakıyorum. Sadece bir tane düz ilmek yapmış oldum. Devamındaki ilmeğim ters, düz şeklinde devam ediyorum. Bakın burada bu şekilde bir tane boşluğumuz oluşmuş oldu ve modelimizi bozmadan devam ediyoruz. Şimdi burada son ilmeğimi ters ilmek olarak yaptım. Devamında ilave etmiş olduğum 2 tane ilmeğim var. Hemen şöyle birinci ilmeğimin içerisinden ipimi bölmeden birinci ilmeğimin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi arkada düz örgümü yaptım. İkinci ilmeğimi boşa bırakıyorum. Devamındaki ilmeğim ters düz şeklinde devam ediyorum. Şimdi bakın burada 3 tane boşluğumuzu oluşturduktan sonra sıra sonuna kadar bir düz bir ters olarak modelimize devam edelim. Daha sonra üst noktanın başlangıcını yapıyorum üst sıranın. Buradaki boşluğuma kadar devam edip geliyorum. Şimdi burada birinci boşluğumun olduğu noktaya kadar geldim. Arkada yapmış olduğumuz düz ilmek buradan baktığımızda ters ilmek olarak gözüküyor. En sonunda düz ilmeğimi yaptım. Ters ilmek için örgüm ipim önde. Şimdi burada ters ilmeği nasıl yapıyorum? Normalde bakın şuradan ters ilmek olarak örüp geçişimizi sağlıyoruz. Ama burada boşluk olduğu için ipimi alttan bakın boşluktan geçiriyorum tığımı ve ipimi arkaya çekerek ters örgümü yaptım ve burada ilmeğimi bırakıyorum. Daha sonrasında düz ilmek, ters ilmek şeklinde devam ediyorum. Şimdi benim ilmek alma şeklim farklı olduğu için aklınız karışabilir. Burada nasıl ters ilmek örüyorsanız o şekilde yapmanız gerekiyor boşluk kısmını. Ben kendi ilmek çekme şeklime göre yapıyorum. Bunun modelle bir alakası yok. Tamamıyla alışkanlık. Şimdi ters örgümü yaptım. En son ilmeğim düz ilmek. Ters ilmek bakın boşluğun üstündeki kısma kadar geldim. Yine aynı şekilde yapıyoruz. İpimi öne aldım. Buradaki ilmeğimden değil de bakın boşluktan tığımı geçiriyorum ve ipimi önden arkaya alıp ters örgümü yapıyorum. Diğer ilmeğimi bıraktım. Devamında düz ters şeklinde devam ediyoruz. Bakın buradaki boşluğumuzu büyütmüş olduk. Bu bizim 3. sıramız. Sadece bu sırada bu şekilde bir işlem yapıyoruz. Şimdi diğer boşluğuma kadar modelime devam ediyorum. En son düz ilmeğimi ördükten sonra ipimi öne alıyorum. Bakın yine alttan boşluktan tığımı geçirdim. İpimi arkaya doğru önden çektim ve diğer ilmeğimi bırakıp boşluk kısmında yok ediyorum. Devamındaki ilmeğim düz, ters, düz, ters, düz, ters.
şeklinde sıramı tamamlıyorum. Şimdi buradan sonra yine arkaya dönüşümüzü sağlıyoruz ve bir alt sırada ne yapmışsak düze düz, terse ters şeklinde devam ediyoruz. Artık boşluk kısımlarını oluşturduk. Bundan sonra herhangi bir boşluk kısmını oluşturmuyoruz. İstediğiniz lastik uzunluğuna ulaşana kadar ben tahmini 2 sıra boyunca daha git gel yapacağım. Daha sonra kesme işlemi yapıyor olacağız. Üçüncü sıramın sonuna kadar geldim. 2 sıra demiştim ama gözüme birazcık az geldi. Üzerine bir sıra daha gittim. Yani 3 sıra boyunca daha gittim. Şimdi burada 4. sıramda kesme işlemleri yapıyor olacağım. Örgümün ön kısmında olduğum için düz bir kesme işlemi yapıyorum. 2 tane ilmekten şişimi geçirdim ve tek ilmek olarak çektim. Çekmiş olduğum ilmeği şişe takıyorum. Yanına bir tane daha ilmek, ikisini tek seferde çekiyorum. Çektiğim ilmeği şişe taktım. Yanına bir tane daha aldım. İkisini tek ilmek olarak çekiyorum. Şimdi burada elinizi çok sıkı tutarak kesme işlemi yapmayalım lütfen. Eğer sıkı bir kesme işlemi yaparsanız buradaki lastik kısmı üst kısma doğru toparlayacak ve yukarıya doğru hırkanızda yamulma olacak. O yüzden elinizi olabildiğince bol tutarak ilmeklerimizi sıra sonunda bir tane ilmek kalana kadar toparlamaya devam ediyoruz. Kesme işlemimi tamamladım. Düğmeleri dikme işlemini tamamlayıp geldim ve bu şekilde hırkamızı da tamamlamış olduk. Gayet güzel, şık bir hırka oldu. Birazcık crop hırka çalıştım. Başlangıçta da söylemiştim. Buradaki boyu ayarlamak çok kolay. Düz parçalar olduğu için istediğiniz boyuta ulaşana kadar dümdüz devam edebilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettiğim için kısa yaptım. Gayet güzel oldu. Dediğim gibi çok şık oldu. Bu sene de oldukça moda zaten bu tarz hırkalar, kıyafetler. Bakın gayet güzel oldu. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.